Sezar, Büyük İskender, Cengiz Han ya da Napolyon. Bu isimleri ilkokuldan beri yüzlerce kez duydunuz. Peki size en az onlar kadar büyük topraklara hükmetmiş, ordular yönetmiş ama bugün dünyada tek bir kişinin bile adını hatırlamadığı imparatorlar olduğunu söylesem? Bu videoda ne klasik tarih dersleri var ne de herkesin ezbere bildiği o popüler hükümdarlar. Bugün tarih kitaplarının sayfalarında tek bir harfi bile geçmeyen, insanlığın varlığını tamamen unuttuğu imparatorların dünyasına giriyoruz. Onlar öyle derin bir karanlığa gömüldüler ki, modern arkeoloji bile varlıklarını fısıltılarla kabul ediyor. Bazıları düşmanları tarafından bilerek tarihten silindi. Bazılarının ise isimleri zamanın acımasızlığına yenik düştü. Hazır olun. Çünkü birazdan duyacağınız isimleri daha önce ne bir belgeselde izlediniz ne de bir kitapta okudunuz. Zamanın unuttuğu kayıp hükümdarların gizemini çözüyoruz. İlk durağımız Roma İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemlerinden biri. Karşımızda gizemli bir isim var. Sponsian. Yüzyıllar boyunca tarihçiler Sponsian'ın hiç yaşamamış olabileceğini düşündü. Çünkü onun adı ne bilinen Roma imparatorları listelerinde ne de dönemin klasik kaynaklarında geçiyordu. Varlığına dair elimizdeki en önemli kanıt, adına basılmış birkaç altın sikkeydi. Ancak uzun süre bu sikkelerin sahte olduğu sanıldı. Son yıllarda yapılan ayrıntılı incelemeler ise tartışmayı yeniden alevlendirdi. Araştırmacıların bir kısmı, bu paraların gerçekten antik dönemde kullanılmış olabileceğini ve Sponsian'ın milattan sonra 240'lı yıllarda Roma'nın Dacia eyaletinde ortaya çıkan bir askeri lider olduğunu düşünüyor. O dönemde Dacia, imparatorluğun merkezinden neredeyse tamamen kopmuş durumdaydı. Barbar saldırıları artmış, iletişim hatları kesilmiş ve bölge kendi başına ayakta kalmaya çalışıyordu. Eğer Sponsian gerçekten yaşadıysa, muhtemelen bu kaos ortamında yerel otoriteyi ele geçirdi ve halkın güvenliğini sağlamak için olağanüstü yetkiler kullandı. Fakat işin en ilginç kısmı şu: eğer gerçekten bir hükümdarsa, geride neredeyse hiçbir iz bırakmadı. Ya da bıraktığı izler zamanla kayboldu. Bugün onun hikayesi, birkaç sikkenin ve çözülmeye çalışılan büyük bir tarihsel bilmecenin üzerine kurulu. Şimdi daha da geriye, medeniyetin doğduğu topraklara gidiyoruz. Mezopotamya'ya. Sümer ve Akkad uygarlıkları, insanlık tarihinin ilk büyük devletlerini kurdu. Krallarının isimleri kil tabletlere işlendi, zaferleri kaydedildi ve tanrılar adına inşa edilen tapınaklara kazındı. Ancak bu kayıtlar günümüze eksiksiz ulaşmadı. Arkeologlar her yıl yeni tablet parçaları buluyor ve bazen bu parçalar daha önce hiç bilinmeyen yöneticilere işaret ediyor. Bazı yazıtlar kırılmış, bazı isimler aşınmış, bazı kayıtlar ise tamamen kaybolmuş durumda. Bu yüzden antik Mezopotamya tarihinin hala çözülememiş boşlukları bulunuyor. Antik dünyada bir hükümdarın unutulması sadece zamanın eseri değildi. Bazen siyasi rakipler, devrilen liderlerin isimlerini anıtlardan sildiriyor, heykellerini kaldırıyor ve hatıralarını yok etmeye çalışıyordu. Tarih boyunca güç mücadeleleri sadece insanların hayatlarını değil, onların hafızalardaki yerini de belirledi. Şimdi yeniden Roma'ya dönelim ve bir başka gizemli figürle tanışalım, Silbannakus. Bugün Silbannakus hakkında bildiklerimiz son derece sınırlı. Adı yalnızca birkaç nadir sikke sayesinde günümüze ulaştı. Yazılı kaynaklar ise neredeyse tamamen sessiz. Tarihçiler onun, Roma'nın 3. yüzyıl krizi olarak bilinen, kaotik dönemde kısa süreliğine iktidar iddiasında bulunmuş olabileceğini düşünüyor. Ancak ne kadar süre hüküm sürdüğünü, hangi bölgeleri kontrol ettiğini ya da hayatının nasıl sona erdiğini bilmiyoruz. Düşünün, bir insan bir dönem imparatorluk tahtına oturmuş olabilir. Emrinde askerler yürümüş olabilir. Kararları binlerce insanın kaderini etkilemiş olabilir. Ama bugün elimizde onun adına basılmış birkaç metal parçasından fazlası yok. İşte tarihin en büyüleyici yanı da burada ortaya çıkıyor. Sponsian, Silbannakus ve adlarını belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz diğer yöneticiler, hepsi bize aynı gerçeği hatırlatıyor. Tarih, sandığımız kadar eksiksiz değil. Bugün bildiklerimiz, geçmişte yaşananların yalnızca günümüze ulaşabilen kısmı. Kaybolan şehirler, parçalanan tabletler, eriyen metaller ve unutulan hikayeler arasında hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır bulunuyor. Belki de şu anda üzerinde yürüdüğümüz toprakların altında, bir zamanlar milyonlarca insanın hayatını etkileyen ama adını asla öğrenemeyeceğimiz liderlerin izleri yatıyor.
Sizce tarihin en büyük gizemi nedir? Adını hiç duymadığımız kaç hükümdar gerçekten yaşadı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Tarihin bilinmeyen köşelerini birlikte keşfetmeye devam etmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.